örgülerin bulunduğu Örgü mü dediniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz mozaik tekniği ile yapmış olduğum labirent desenli bu güzel çalışmanın nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım modelimi sever ve beğenirsiniz. Battaniyelerden hırkaların alt kısımlarına dilediğiniz her türlü örgüde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çanta yapımında da kullanabilirsiniz. Bir kilim yaparken de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Farklı iplerle de yapabilirsiniz. Şimdi benim kullandığım malzemeler şöyle Alize Cotton Gold arkadaşlarım. İki rengini kullandım. Biri lacivert, biri kırmızı ve 3 milim tığ kullandım modelimi yaparken. Modelimin şöyle bir tanesini size anlatsam yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi zaten gayet kolay bir yapımı var. Bilen arkadaşlarım rahatlıkla hemen çıkartabilir. Ama bilmeyen, yeni başlayan arkadaşlarım için detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım sizlere. Mozaik tekniği nasıl yapılır, nasıl başlanır, nasıl devam edilir diye arkadaşlarım. Evet, şimdi modelimi şöyle 26 zincir üzerine kurup şuralarda arkadaşlarım bakın şöyle göstereyim, 14 tane şu aralarda yerimiz var. Şöyle bakın buralarda 14 tane ikili trabzanımız var. Yani dolayısıyla 14 tane zincir çekmemiz gerekiyor. 4 tane burada 18. 2 bakın sonunda da 2 tane giden yerimiz var. 22. İkişer tane de kenarları için zincir çekeceğiz. 26 zincir çekerek modelimizin yapımına başlıyoruz. Şöyle. Evet, 26 zinciri çektikten sonra bütün zincirlerimizin içerisinden şu şekilde giriş yapıyorum ve birer tane sık iğne yaparak sona kadar devam ediyorum. Sona yaklaştığımızda şu fazla bıraktığımız ipi şu şekilde alıp arasından onu da kaybediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi bir tane zincir çekiyorum bittikten sonra ve bu ipimi kesiyorum. Birinci sırayı bu şekilde başlamış oluyoruz. Bu mozaik tekniğinin temel özelliği arkadaşlarım. Her sırada bu şekilde ipi keserek tekrar başlamamız. Evet, diğer rengimi bakın aldım. Şu şekilde tutuyorum. Burada atladığımız bir tane, yani dönüş yaptığımız yerde yerimiz var. Oradan giriş yapıyorum bu şekilde. Biraz çektiriyorum şöyle. Ve bir tane zincir çekiyorum. Şimdi bakın şu kısımlarından, şu V gibi olan yerin arka kısımlarından alarak bir sıra yine sık iğneler ile devam ediyorum. Şu ipimizi de şu şekilde yine araya alıyorum. Onu da aradan götürüyorum arkadaşlar. Sona geldim bakın. Son yerdeki sık iğnemin içerisinden buradan ve buradan giriş yapıyorum. Ve alıp bir tane sık iğnemi yapıp bir zincir çekip bu ipimizi de kesiyoruz. Evet. İlk başlangıç yerimiz bu şekilde yaptık. Diğer rengime geçiyorum. Bu modelde şimdi bir sıra yine bu rengimle
Şöyle aldım. Bağlamayı yaptıktan sonra bir tane sık iğne yapıyorum. Bu hiç değişmeyecek arkadaşlar. Sonra üzerine alıyorum. Bir tanesini bakın bunu atlayıp bunun alt kısmından burasından giriş yapıyorum. 1 2. Buraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum yan yana. Şurayı yapıyoruz arkadaşlar. Bu kenarda gidecek. Hiç değişmeyecek olan yerimiz. Aradaki bütün hepsine sık iğneler ile devam ediyorum. Yine bu iki sık iğnelerimizin arka kısmındaki şu yerlerden alarak devam ediyoruz. Buraya yaklaştığımızda sonlara yine diğer ipimi alıyorum ve aradan götürüyorum onu. Son ikiye geldiğimizde bakın şöyle üzerine alıyorum ve buradan giriş yapıyorum aşağıdan. 2 tane buraya 1 2 ikili trabzanımı yapıyorum. Bu da bakın bu kenarı devam eden. Bu şekilde devam edeceğiz ve şöyle bir tane araya tekrar yine ikili bir şekilde alıp bitiriyoruz. Bu sırayı da bir zincir çekip kesiyorum. Evet, bu görüntüyü elde ediyoruz. Devam ettiğini düşünürseniz bunları yapmayacaksınız arkadaşlar. Bu ikisi başta ve sonda olacak. Devam edeceğimiz için bakın şu aralarda hiç şey yok. Yani ikili trabzan yok bu rengimizde bu sırada. Sadece başta ve şöyle göstereyim, başta ve sonda var. Sadece bu yapılacak. Diğerlerinin hepsi sık iğne ile geçiyoruz. Sonra diğer rengimi hemen alıyorum şöyle. Kenar girişini yaptım. Şöyle yine tutunuyorum. Bir tane buraya zincirimle bağladım. Sonra yanındaki yerlere 1 2 3 en kenardaki ile birlikte 3 tane sık iğne yaptım. Bu aranın hepsini ikili trabzanlar ile devam ediyorum. Son olarak ikili trabzanımı yaptım. Yine bu kenar diğer kenardaki gibi 1 2 3 tane sık iğne ile devam ediyorum ve kenardakine bağlıyorum arkadaşlar. Şöyle alıp bu rengimizi tamamlamış oluyoruz. Diğer rengimi ile yine aynı şekilde arkadaşlar. Bu kenardakiler hariç diğerlerinin hepsini sık iğne ile geçiyorum. Şöyle bağladım. Biraz fazla kaldı. Şöyle biraz daha azaltalım. Evet. Kenardaki sık iğnemi yapıyorum normal. Sonra alta inip ikili trabzanlarımın üzerine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Aradakinin hepsinin üzerine sık iğne ile geçiyorum.
Son yere geldiğimizde yine 2 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Bir tane sık iğnemiz, bir tane de şöyle kenardan alıyoruz ve bu rengimizi, bu sıramızı tamamlamış oluyoruz. Şimdi hemen diğer rengime geçiyorum. Şöyle bir, yine kenardakiyle birlikte 2 ve 3 tane sık iğnemi yaptım. Buraya arkadaşlar şöyle göstereyim. Şuraya başlayacağız. 2 tanesine sadece ikili trabzan yapıyorum. 1 2, arayı sık iğneler ile devam ediyorum. Son yere, yani şuraya geldiğimizde yine 2 tane ikili trabzan yapacağız oraya da. Evet, şimdi buraya 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Sık iğneler ile bitiriyorum. Evet, diğer rengime geçtim, bağladım. Yine kenardaki yerimi yapıyorum. Sonra 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 2. Bu ipimi yine arkadan şöyle alayım arkadaşlar ve aradan götürelim. Sık iğne yapılan yerlerde gayet kolay oluyor. Hemen 2 tane sık iğnemi yapıyorum ve bu araya 14 tane ikili trabzan yapıyorum. ...13 ve 14. Daha sonra yine şöyle bu ipimizi de alalım. 2 tane sık iğnemizi yapıyoruz. 1 ve 2. Sonra 2 tane ikili trabzanımız ve kenardaki sık iğneler ile bitiriyorum. Evet, şu görüntüyü elde ettik. Şimdi hemen diğer rengimize geçiyoruz. Aslında yapımı gayet kolay arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şöyle aldım. Bağlıyorum. Yine aynı şekilde buraları devam ettiriyorum. Ve şurayı yapıyoruz şimdi. Şöyle 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve 14 tane yine devam ediyorum sık iğne ile bu araya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, sık iğneleri arka kısmından çalışıyoruz. İkili trabzanları ise ön kısımlarından çalışarak yapılıyoruz mozaik tekniğini. Şöyle aldım, hemen 2 tane buraya yine ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra sık iğneler ile devam edip bitiriyorum bu sırayı da.
Diğer rengime geçiyorum hemen. Ve bağladıktan sonra yine kenardaki sık iğnemi yaptıktan sonra yine 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra 2 tane sık iğne ile devam ediyorum. Ve 2 tane, bu 14 tane olan yere 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 10 tane araya sık iğne ile devam ediyorum. İpim de dolaştı bu arada. Evet. Şimdi bu araya 10 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 2 tane kaldı bakın arkadaşlarım. Bu ikisine de ikili trabzan yapıyorum. Sonra 2 tane sık iğnemi yapıyorum. Sonra 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Sık iğneler ile bitirip diğer rengime geçiyorum. Evet, bunu bağladıktan sonra yine aynı bir alttaki sıra gibi şöyle başladım, geldim. 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1 2. Diğer rengim ile sık iğne olarak geçtiğim yerlere ise ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu 10 tane yere ikili trabzanlar ile devam ediyorum. Sonra 2 tane sık iğne, şöyle 2 tane ikili trabzan, 2 tane sık iğne ve devam edip bitiriyorum. Diğer sıralarda bitiş yaptığımız gibi. Şimdi görüntümüz bu şekle geldi. Diğer rengimize hemen geçelim şöyle. Kenardaki yerimizi yaptık. 2 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Sonra 2 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Sonra 2 tane yine ikili trabzanımızı yapıyoruz. 1 2. Bu arayı az önce ikili trabzanlarla yapmıştım. Şimdi sık iğneler ile devam ediyorum. Fark ettiyseniz arkadaşlar, bir önceki sırada sık iğne yaptığımız yerlere genel olarak ikili trabzan yaptığımız yerlerin üzerlerini sık iğne ile geçiyoruz. Şu anda yaptığımız gibi. Şimdi bakın, burayı sık iğne ile geçmiştik. İkili trabzan ile devam ediyoruz. Genellikle bu şekilde oluyor. Bir rengimizle diğer rengimize yer açıyoruz. Evet, burayı da tamamladık. Şimdi görüntümüz şu oldu. Bakın şuraya kadar geldik. Şimdi hemen diğer rengime geçiyorum. Yine sık iğneler ile devam ettim, geldim.
İkili trabzanlarımın üzerine yine ikili trabzan yapıyorum. Sonra 2 tane sık iğne yapıyorum. Bu aşağıdaki onlu olan yerimin 2 tane önce buraya aldım bu şekilde. Sonra son 2 kalana kadar ya da 6 tane sık iğne ile devam ediyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, diğeri için yer açıyoruz. Bakın şurası için yer açıyoruz. Şimdi bunu yaptıktan sonra 2 tane yine ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, sonra 2 sık iğne, 2 tane ikili trabzan yapıp sık iğneler ile bitiriyoruz. Evet, arkaya aldım. Sık iğneler ile bitiriyorum. İki tane ikili trabzan, 2 tane sık iğne, tekrar 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde ve 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, bu arayı arkadaşlar şurayı yapıyoruz. 6 tane ikili trabzan ile devam ediyoruz. Sonra yine 2 tane sık iğne, 2 tane ikili trabzan şeklinde devam edip bitiriyoruz. Diğer rengime geçtim yine. Baştaki sık iğnelerimi yaptım, geldim. İkili trabzanımın üzerine ikili trabzan yapıyorum yine. Şöyle 2 tane. Diğerinin üzerine 2 tane sık iğne. Sonra 2 tane ikili trabzan. Araya yine 6 tane sık iğne ile devam ediyorum. Sonra 2 tane yine ikili trabzan yapıyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 2 tane sık iğne, 2 tane ikili trabzan ve sık iğneler ile bitiriyorum. Evet, görüntümüz bu şekilde geldi. Şimdi hemen diğer rengimize geçelim. 2 2 2 küçülttük yani arkadaşlar. İlk başta başladığımız 14'ü birinciyi yaptıktan sonra 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Önce 1, 2, sonra 2 sık iğnemi yapıyorum. 2 tane yine ikili trabzan.
ve 2 tane sık iğne yapıyorum. Yine arkadaşlarım şuraya başlayacağımız için 2 tane buraya ikili trabzan yapıyoruz. Alt kalan yerimize şöyle giriş yaptım. 1 ve 2. Yine 2 tane sık iğnemi yapıyorum araya. 1 2. Sonra tekrar 2 tane yine ikili trabzan yapıyorum ve diğerlerini aynı şekilde devam ettiriyorum. Sık iğneler ile geliyorum. Aradaki 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1 2. Yine 2 tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2. Sonra 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1 2. 2 tane sık iğnemi yapıyorum. Bu 6'dan 14'ten kalan bakın 2 tane kaldı. O ikisine de 2 tane yine bu rengim ile ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Şurayı yapmış oluyoruz. Şöyle bir tane daha, hemen 2. Sonra yine aynı şekilde 2 sık iğne, 2 ikili trabzan şeklinde devam edip sık iğneler ile bitiriyoruz. Diğer rengime geçiyorum hemen. 2 sık iğne, 2 ikili trabzan diyebiliriz bu sıraya. Bu rengimiz ile şöyle giriş yaptım. Evet, bakın 2 tane ikili trabzan, 2 tane sık iğne şeklinde yaparak devam ediyoruz. Evet, bakın görüntümüz bu şekilde geldi. Şimdi diğer rengimizde de aynı şekilde arkadaşlar 2 tane sık iğne, 2 tane ikili trabzan şeklinde hiç değişiklik yapmadan bu rengimizle devam ediyoruz.
Evet, kenardan bağlamayı yaptım. Sonra şu şekilde iki tane ikili trabzan, iki tane sık iğne şeklinde geliyorum. Şimdi arkadaşlar burada yine iki tane buraya sık iğnemi yaptım. İki tane şunun üzerine ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın şuraya geldik. İki tane yaptıktan sonra ikili trabzanımızı 6 tane sık iğne yapıyorum bu araya. 1 2 3 4 5 6. Yani bunu artık bitirmiş olduk. Şu kıvrımı yapmak amaçlı. Bunu burada sonlandırdık ve şimdi yine aynı diğer taraftaki gibi iki tane ikili trabzan, iki tane sık iğne şeklinde devam ediyoruz. İkili trabzanlarımı yapıyorum kenardaki ve bu rengimizi de tamamlamış oluyoruz. Şimdi bakın şu görüntüyü elde ettik. Bu 6 tane boş bıraktığımız yere ikili trabzanlara yapacağız. Yani şuraya geçtik arkadaşlar. Hemen şöyle aldım. Oraya kadar daha önceki sıralarda ne yapıyorsak aynı şekilde devam ettiriyoruz. İki tane ikili trabzan, iki tane sık iğne, iki tane ikili trabzan, iki tane sık iğne, 6 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. Sonra yine aynı şekilde iki tane sık iğne, iki tane ikili trabzanlar ile devam ediyorum. Rengimizi tamamlamış oluyoruz arkadaşlarım. Bakın şöyle bir yer elde ettik. Şimdi bakın burada azalta azalta düşürmüştük sayıyı. Şimdi de arttırarak yine aynı aşağıdaki gibi şeye ulaşacağız. Evet, şimdi hemen diğer rengimize geçip devam edelim. Şöyle. İki tane sık iğnemi yaptıktan sonra bakın burası devam ettiği için hemen iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir ve iki. Sonra buranın üzerine 6 tane yine sık iğne ile devam ediyorum. Sonra yine aynı şekilde bakın buralara ikili trabzanlar yapıp sık iğnelerimizi yapıp bitiriyoruz. Evet arkadaşlar, diğer rengime geçtim.
Bağladım onu. Şimdi devam ediyorum. Kenarda bir zincirimi çektikten sonra şöyle sık iğneler ile geliyorum. Buraya 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1 2 2 tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2. Sonra buradan yine 2 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. 1 2. Bu arayı buraya kadar sık iğne ile devam ediyoruz. Yani 6 tane burada vardı. 8 10 tane sık iğne ile devam etmiş oluyorum. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Yani şurayı yapacağız arkadaşlarım. O yüzden bu şekilde bakın. Yerimizi kapattık. Şimdi 2 tane ikili trabzan, 2 sık iğne şeklinde devam edip bitiriyoruz. Evet, bakın böyle bir görüntü elde ettik. Evet arkadaşlar, diğer rengime geçtim, bağladım. Şöyle kenardaki ikili trabzanlarımı yapıyorum önce. Sonra 2 tane sık iğnemi yapıyorum. 1 ve 2. Sonra 2 tane ikili trabzanımız yine. 1 2. Sonra 2 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Ve bu arayı, yani 10 tane ikili trabzan ile devam ediyoruz. Sonra yine 2 tane sık iğne, 2 tane ikili trabzan, sık iğneler ile bitiriyorum. Ve görüntümüz bu şekle geldi. Şimdi yine ikili trabzanların üzerlerine sık iğne ile geçip diğer ikili trabzanlarımıza ikili trabzan yaparak devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle taktım bu rengimi. Önce kenardaki yerlerimizi yapıyoruz. Ve 2 tane buraya ikili trabzan, 1 2, sonra 2 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Sonra 2 tane yine ikili trabzanımızı yapıyoruz. Araya 10 tane sık iğne ile devam ediyoruz. Başka bir işlem, yani herhangi bir ikili trabzan yapamayız zaten. Çünkü altında ikili trabzanlar olduğu için arkadaşlar. Geldim, bitirdim orayı. Şimdi kenardaki bu yerlerime ikili trabzanlarımı yapıyorum. Sık iğnelerimi yapıyorum ve bu rengimi bitiriyorum. Evet, görüntümüz de bu şekle geldi arkadaşlar. Bakın, birinci kıvrımı oluşturduk. Şimdi kırmızıyı oluşturacağız. Bu sırada yine arkadaşlarım bu ipimizle bir üstü kırmızı yapacağımız için orayı sık iğne ile geçeceğiz. Şöyle önce kenardaki yerlerimizi yapalım.
Şimdi 2 tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2, sonra 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1 2. Bu arayı arkadaşlar hepsini sık iğne ile devam ediyorum. Çünkü oraya bir sonraki sırada bakın buradaki gibi kırmızı ile devam edeceğiz. İki tane hemen buraya yine ikili trabzanımı yapıyorum. 2 tane sık iğnemi yapıyorum. Ve araya hepsini arkadaşlarım şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. Şimdi kenarı da yapalım ve bitirelim. Diğer rengime geçiyorum ve kenardaki yerleri yapıyorum önce. Şöyle 2 tane ikili trabzanımızı yapalım. Ve 2 tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2, sonra 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bu arayı arkadaşlarım hepsini sık iğne ile geçiyorum. Evet, bu şekilde yaptıktan sonra tekrar kenardaki ikili trabzanlarımı yapıyorum. Şöyle aldım, bağladım. Önce buraya 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra bu arayı sık iğneler ile geçiyorum. Çünkü diğer rengim ile ikili trabzan yapacağım bir sonraki sırada. Son ikiye geldiğimizde şöyle şuraya arkadaşlarım yine 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra sık iğneler ile bu rengimi tamamlıyorum. Anlaşılmıştır diye ümit ediyorum arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi kolay. Sadece hangi sırada kaç tane ikili trabzan yapıp kaç tane sık iğne yapacağınıza dikkat etmeniz yeterli. Şimdi bakın burada geldim. Bu kenar zaten hiç bizi şey yapmıyor. Buradan geldim. Buraya başlıyorum. İkili trabzanlar yaparak sona kadar, yani şuraya kadar devam ediyorum.
Evet, buraya geldim. Şimdi yine 2 tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2, sonra 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bu da zaten diğer kenarım. Burada bizi hiç etkilemiyor. Yani model olarak etkilemiyor. Şöyle bitiriyorum bu sırayı. Evet, bakın şu görüntüyü elde ettik. Şimdi arkadaşlarım diğer rengimizle hemen buranın üzerine sık iğne ile geçeceğiz. Şöyle bir gelelim. Şimdi buraya 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Daha sonra burayı arkadaşlarım buraya kadar sık iğne ile geliyorum. Buraya hemen 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Şu şekilde bir görüntü elde ettim. Şimdi sık iğneler ile bitiriyorum bu sırayı. Burayı hepsini arkadaşlar buraya kadar sık iğneler ile devam ediyorum. Evet, geldim sık iğneler ile ve son kenardaki yerimi de yapıp bu rengimi de tamamlıyorum arkadaşlar. Evet, görüntümüz bu şekle geldi. Şimdi bu arayı da yine ikili trabzanlar ile tamamlayacağız ve modelimiz ortaya çıkmış olacak arkadaşlar. Şöyle hemen girişimi yaptım. Sık iğneler ile geliyorum. Ve bu aranın hepsini ikili trabzan ile devam ediyorum. Evet arkadaşlar, bakın böylelikle modelimizi tamamlamış oluyoruz. Sonra aynı alt sırada ilk sırada başladığımız gibi şöyle şurada başladığımız gibi sık iğne ile yapıyoruz ve tekrar üzerine bir sıra daha kırmızı ile sık iğne yapıp tekrar bir daha lacivert ile yapıp bu şekilde tekrardan modelimizi yapıyoruz arkadaşlarım. Evet, bu videomda da sizlere bu labirent görünümlü mozaik modelinin nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istedim. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Bir de Alize Cotton Gold ip kullanıyorsanız şu şekilde bakın kıvrılmalar oluyor. Onu ütüyle bu şekle getirebilirsiniz arkadaşlarım. Ütüyü çok seviyor. Her videomda söylüyorum ama yeni gelen arkadaşlarım için özellikle belirtmek istiyorum. Evet, örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum arkadaşlarım. Yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki en güzel, en değişik, en farklı örgü modellerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.